Pantheon, önceden bilinen ismiyle Atreus, Targon Dağı'nın yaşanması güç yamaçlarında zorlu bir doğum süreci geçirdi. Adını savaş takım yıldızı Pantheon'un bir yıldızından alıyordu. Atreus'un savaşmak için doğduğu annesinin karnındayken belliydi. Küçük yaşlarda olmasına rağmen yürüyüşü bile büyüdüğünde çok büyük bir savaşçı olacağını gösteriyordu. Küçüklüğünden itibaren silahlara karşı ilgisi olan Atreus bir mızrağı ilk defa eline aldığında artık bir erişkin gibi hissediyordu. Kabilesindeki pek çok kişi gibi o da Rakkorların askeri kolu olan Rahorak'a katılmak için çalışıyordu. Karşısına elbette ki engeller çıkıyordu. Yine de bitmek bilmeyen bir azmi vardı ve vazgeçemezdi. Savaşçılığın özünün engellerle mücadele etmek olduğunu o yaşlarda bile çok iyi bilen Atreus, karşısına çıkan her engeli aştıktan sonra antrenmanına devam ediyordu. Yıllar süren antrenmanlardan sonra artık Rahorak'a katılma vakti gelmişti ve elemelerden geçebileceğine inancı tamdı. Muzafferus neymiş? Bunlardan asker olmasın. Ve nihayet eleme günü geldi. İçeri gel. Ben Mesut oğlu Atreus. Bugün sizin ordunuzda görev yapmakta olan en güçlü askeriniz olmaya geldim efendim. Asker misin be? Hazırlara bak. Bize böyle adamlar lazım. İşte bu. Atreus askerliğe kabul edildikten sonra ona kendi köyünü koruma vazifesi verildi. Kendi köyünü her gün karış karış geziyordu. Basit zor demeden kendisine verilen tüm görevleri yerine getiriyordu. Köy halkıyla da iyi geçinen Atreus herkes tarafından sevilen bir asker oldu ve orada çok iyi arkadaşlar edindi. Bu arkadaşlıklar içinde kendisi gibi savaşçı olmaya çalışan Pylas da vardı. Kısa bir süre içinde çok yakın arkadaş oldular. Antrenmanlarda yere dökülen kanları onları kardeş kadar yakın yaptı ve aralarında bir rekabet gelişti. Pylas'ın kesinlikle iyi bir dövüş olduğunu düşünmüyorum. Tamamen şans ondan yanaydı. Ayağım yerde kaydı, güneşin açısı bana dönüktü. Tamamen şans eseri beni yendiğini düşünüyorum. Ki bir dahaki dövüşümüzde ona gerçek yeteneğin nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Yani çok basit bir dövüştü. Yani işte zorlandığımı söyleyemem. Ama Atreus yaptığınız röportajda muhtemelen işte yok efendim güneşin açısı ters vurdu, yok efendim ayağım kaydı, yanlışlıkla işte bilmem ne oldu falan. Bunlar zaten hep yani zırıl zırıl ağlama, başka bir şey değil yani. Türk halkı zaten doğruyu yanlışı ayırt edebilen bir millet. O yüzden muhtemelen oylarda zaten gerçeği göreceğiz hep beraber. Benim diyeceklerim bu kadar. Atreus her yere düştüğünde yeniden ayağa kalkıyordu. Pylas bu azimden çok etkilenmişti. Atreus bir devriye sırasında barbarların pususuna düştü. Bu sırada köyün yağmalandığını gördü. Güneşin sureti Pantheon bu işgalcileri yok etmeyi reddedince Atreus'a Pylas suretlerin gücünü elde etmek için Targon Dağı'na çıkmaya yemin etti. Targon, dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen haşmetli dağların arasında göklere yükselen güneşli kayalarıyla Runeterra'nın en heybetli dağıdır. Medeniyetten çok uzakta, her anlamda ücra olan Targon Dağı'na emelinde en kararlı olanlar dışında kimsenin ulaşması mümkün değildi. Fakat bu iki savaşçı eşi benzeri görülmemiş bir azme sahipti. Ancak onlardan önce yola çıkan pek çok kişi gibi onlar da tırmanışın zorluğunu kestirememişti. Muzafferus. Aylar süren tırmanışın ardından nihayet zirveye ulaşabilmişlerdi. Ancak Pylas bu zorlu tırmanışın sonunda Targon Dağı'nın zirvesinin soğuğuna daha fazla dayanamayıp donarak öldü. Atreus kardeşi gibi sevdiği Pylas'ın ölümüne çok üzülmüştü. Bu usta savaşçının böyle bir ölümü hak etmediğini düşünüyordu. Fakat zaten az kalan vaktini daha fazla harcayamazdı. Üzüntüsünü bir kenara bırakıp Pylas'a kendi kabilesinin uygun gördüğü gibi bir cenaze düzenledi. Geriye sadece Atreus kalmıştı. Böylece intikam alacak gücü olan suretle nihayet karşılaştı. Artık Pantheon'un gücüne sen de erişeceksin. Seninle anlaşalım Atreus. Buraya gel. Mızrağını indir. Artık bu güç senin. Atreus bile yıllar boyunca yaptığı antrenmanların sonucunda böyle bir noktaya erişeceğini tahmin edemezdi. Gücünün ve çevikliğinin zirvesindeydi. O kadar atik ve kuvvetliydi ki mızrağının tek bir savruluşuyla yeri ve göğü ikiye ayırabilirdi. Tarihin hiçbir yerinde bu denli bir kudret ile karşılaşılmamıştı.
elinde tuttuğu kalkan ve mızrağı birer alet değildi. Onlar ruhunun ve bedeninin bir parçasıydı. Fakat iblisin oğlu Aatrox ortaya çıktı. Atreus'u Targon dağlarında arayan o iblisin oğlu dünyaya yapılan en büyük kötülüklerin sahibiydi. Sureti yok etmek için her şeyini feda ederdi. İblis aramalarına devam etti. Dağın suretini elde eden Atreus hazırdı. İblis ona doğru yaklaştı. Atreus çok sinirlendi. İblis ise kışkırtmalarına devam ediyordu. Dağın sureti daha fazla dayanamadı. Atrox'un üstüne tüm gücüyle yürüyordu. Elindeki o mızrağı Targon Dağı'ndan aşağıya fırlatırcasına fırlattı Atrox'a doğru. Öylesine bir savaştı ki bu, kan kokusu tüm Runeterra'ya yayılmıştı. İblis o kadar öfkelenmişti ki gücü dağın suretini aştı ve Atrox'un kılıç darbesiyle Pantheon, Atreus'un bedenini terk etti. Artık Pantheon gitti. Onun yerine Atreus var. Atreus iyileştikten hemen sonra köyüne geri döndü. Burnunu kıran kan kokusundan Atrox ile karşı karşıya olduğunu anladı. Suretin olmadan beni yenebileceğini mi düşündün ha? Sen yukarıdan inene kadar bütün köyün amına koydun. Darmadım, içinden geçti. Ha? Ne yapacağım? Artık geriye kalan tek şey Pantheon. Bir suret ya da bir insan değil ve bu ölümlü insan şu anda senin canını almak için burada. Aatrox. Gösterin ellerini o zaman. Aralarında yıllar süren korkunç bir savaş başladı. Atreus'un mızrağının tek bir savruluşuyla hem kılıç hem de Darkin yere düştü. Atrox'un kolunu kaybettiği savaş işte bu savaştı. Artık bir ölümlünün neler yapabileceğini biliyorsun Aatrox. Bu yara ve iz, kaybettiğin her şey sana beni hatırlatsın. Atreus o günden sonra kendi adını kullanmayı bıraktı ve Pantheon adını kullanmaya başladı. Uzaklaş benden. Ege ne? Sonunda Targon Dağı'nın zirvesindeyim ve buraya gelen ilk ölümlüyüm. Ve hak ettiğim ödülü almak için buradayım. Hoş geldin Atreus. Karşılaştığım kişi belli. Bu bıraktığım iz sana ebedi beni hatırlatsın. Ya Allah seni kahretsin. Yüzüme her yerime tükürdün ya. Sana geldi mi Ege? Oğlum her yerime tükürdün. Bir de uzağa tüküreceğim diyorsun ya. Yemin ederim. Senin kaskını sikeyim. Görmüyorum. Düş yere, at yere kendine, at kendine yere. Hemen kefene sar onu. Gözlerini kapatacağım. İblisin oğlu. Allah aşkına bu ne? Keseriz burayı. Ege bak şimdi. Dikkat geldin İpo. Git Ege'ye doğru git, Ege'ye doğru git. Başa vurmaya. Kalkanına darbe. Çok iyisin. Ege gir. Kaç atla. At terliğini, at terliğini. Bak şimdi şu tepeye kadar geliyoruz, tamam mı, şu boşta. Orada bir dinleniyoruz. Biz seninle 2-3 gün böyle mangara, rüzgara yaparız, tamam mı? Takılırız. Ama unutma burada on binlerce insanın öldüğünü. Targon Dağı'ndan inişi çok zordu. Çok zorlandı inerken. Pantheon olmasın, çok ciddiyim.